Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz kalpli modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimizi nerelerde kullanabiliriz? Battaniye yapımında kullanabiliriz. BR yapımında, yelek yapımında, hırka yapımında kullanabiliriz. İstediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Hatta böyle küçük şekilde üçlü olarak yapıp bandana olarak bile kullanılabilir. Gayet şık, güzel bir model. Ben böyle 3 renk olarak çalıştım bugün. Sizlere de yine o şekilde anlatımını yapacağım. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık, böyle hani uyumlu renkleri bir araya getirdiğinizde gerçekten çok şık bir model. Daha önce bunun battaniye versiyonunu görmüştüm. Özellikle yabancı kanallarda çok hoşuma gitti ve sizlere de anlatmak istedim. Şimdi kullanacağım ipler herhangi bir elinizde olan iple yapabilirsiniz. Ben bugün bunu yaparken Kartopu Baby One kullandım. Ama koton iplerle çok güzel oluyor bunun battaniyesi. Kullanabilirsiniz. Koton iplerin dışında bebe yünlerini kullanabilirsiniz. İstediğim gibi istediğiniz iple yapabilirsiniz. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi isterseniz şöyle yapımına bir geçelim. Ben küçük bir parçada anlatacağım bu kalp kısımlarını, yani şöyle 2-3 parça 2-3 sıra anlatacağım. Zaten hemen ikinci kalp sırada nasıl yapıldığını görebileceksiniz, anlayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle zincirler çekeceğim. Zincirlerimizi çekerken de çok sık çekmemeye çalışalım. Bakın şöyle hafif uzatarak yapalım. Özellikle battaniye örüyorsanız arkadaşlar bu zincirlerimizi oldukça bol çekelim. Çünkü şu dip kısmı toplar. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Şimdi 1, 2, 3, dördüncüye trabzan yaparak başlıyorum. Bu sırayı tamamen trabzan olarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Dip kısma kadar. Şöyle komple trabzan olarak yapalım. Evet, şimdi geldik. Trabzan olarak tamamladık sırayı. Şimdi ip değişikliği yapacağız. Şu kalpli sıranın nasıl yapıldığını göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle şöyle dönüyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Bakın hemen şu dip kısmına. Şuraya. Dip kısmına bir tane çakma trabzan yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bakın 3 tane tığım da var. Bu üçünün hepsini tek seferde çıktım. İpimi doluyorum. Bakın ikinci sıradayım, kalpli sıradayım. Yanındakine yine batıyorum. 1, 2, 3 tane tığım da var. Hepsini tek seferde topluyorum. Tekrar ipimi doladım. Yanındakine batıyorum. 1, 2, 3 tane tığım da var. Hepsini tek seferde topladım. Burada 3 tane çakma trabzan yapmış olduk. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz. Şöyle. Kalpli sıralarımızı hep örneğimizin ters yüzlerinde yapacağız arkadaşlar. Bakın ilk sıra trabzan yapmıştık. Düz kısım arka tarafta. Burada kalpli sıramızı yapıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle iplerimizi sıkıştıralım. İpimi doluyorum. Burada 2 tane atlayacağım. 1, 2. Şu alttan 5 tane trabzan olmuş olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani yanından da 1, 2 tane atlıyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2 taneyi atlıyorum. Şu aradaki boşluğa. Bakın şu boşluk. Bu boşluğa batıyorum. Şunları da yürüteyim orada. Boşluğu gösterdim size. Evet. Şimdi 1,
2, 3, 4. 4 tane trabzan yapmış oldum o boşluğa. 3 tane çakma trabzan yaptım. 2 tanesini atladım ve hemen ikincinin yanındaki boşluğa 4 tane trabzan yapmış oldum. Bakın şu altta da 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım kalmış oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneyi geride bırakıyorum ve şu boşluğa, altıncının yanındaki boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Çok sıkı yapmayın, şöyle birazcık çekerek yapın. 1, uzatarak yani. 2, 3, 4. Yine bir tane zincir çekiyorum. Tekrarlıyoruz yine aynı şeyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın hemen altıncının yanındaki şu boşluğa yine 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ayırdım. Buradaki boşluğa yine 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, bakın ipi çekerek uzatarak yapıyorum trabzanlarımı. 3, 4. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane zincir çektim. Şimdi şurada beyaz ipimi şuradan kesiyorum. Diğer tarafta kalmış. Tekrar ana rengime geri dönüyorum. Şöyle birleştiriyorum. Zincir çekmiyoruz. Pembeyle zincirimizi çekmiştik. İpimi doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye, çünkü başta da 2 tane atlamıştık arkadaşlar. O yüzden burada da yine 2 tane atlıyoruz. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye, ilmeğe, bakın boşluktan değil ilmeğe. Şöyle göstereyim, bakın ilmeğe batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Diğer tarafa da yine aynısını yapmıştım. 2 ve 3. Evet, şöyle sıramızı şöyle bir bakalım. Bakın gayet güzel oldu. Evet, şimdi döndürüyorum. Şurada pembe işim bitti benim. Hemen bunu buradan kesiyorum. Bu ipler bu kenarlarda sarkabilir arkadaşlar. Kenar oyasını giderken, kenar kısmını, battaniyenizi bitirdiniz. Kenarını giderken bunlar zaten gizlenecektir. Bu kenar oyalarının yapımı için yine etiketlerin bu battaniye modelin altına kenar oyası yapımını oradan bakarak yapabilirsiniz. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şunları da yürüteceğim ama ne yapacağımı göstereyim öyle. Şimdi ipimi dolayacağım. Hemen şöyle bakın dibine, dip kısmına bir tane çakma trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1. Yanındakine de yine bir tane yapıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çıkardım. Yine buraya da bir tane çakma trabzan yapıyorum. Çünkü burada neydi? 3 tane çakma trabzanımız vardı. Bu 3 çakma trabzanımız hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şurada 4 tane kalbim vardı. Pardon, 4 tane trabzanım vardı. Bu trabzanın 1, 2 tanesini sağa, 2 tanesini de şöyle sola ayırıyorum.
İpimi dolamadım ve şöyle bakın orta noktasına sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine 1-2 zincir çektim. Şimdi bakın şu altta 6 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi şurada hemen ikincisine bakın, şu bir ilmek, şu ikinci ilmek, şu üçüncüsüne şöyle görün bakın, şu bir ilmek, şurada şöyle göstereyim, bu bir ilmek, bu ikinci ilmek, bu iki taneyi atlıyorum, şu üçüncü ve dördüncüye trabzan yapacağız. İpimi doladım, bakın üçüncüye geldim, bu dibe iniyorum, geldim üçüncüye trabzan yapıyorum, bir, dördüncüye de trabzan yapıyorum. Burada iki tane trabzan yapmış olduk. Bu tarafta iki tane kaldı, bu tarafta da yine iki tane kaldı. Şimdi yine iki zincir çektim. Şuradaki 4 tane olan, pembedeki 4 tane olan trabzanımı şöyle ortada ikiye ayırıyorum ve şöyle orta noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, 2 zincir. Yine buraya geliyorum. Bakın 1, 2 atlıyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2 taneye atlıyorum. Üçüncünün, bakın boşluğa değil, üçüncünün hemen ilmek tepe noktasına, şuraya. Buraya. İlk 1 ve dördüncüye de bir tane trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. Burada 4 tane trabzanım vardı. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum ve ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Şimdi yine 1, 2 tane üçüncüye ve dördüncüye trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi 1, 2 zincir. Yine şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Sık iğne. 1, 2 zincir. 1, 2 tane atlıyorum. Yani şunu ve şuraya atlıyorum. Üçüncüye ve dördüncüye trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2 zincir. 1, 2 taneye atlıyorum. Şöyle bakın orta noktasına bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. Şuradaki 3 taneyi de yine çakma trabzan olarak yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle aldım, hepsini tek seferde çıktım. Aldım, hepsini tek seferde çıktım. Aldım, hepsini tek seferde çıktım. Bir tane zincir çektim. Şimdi ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk, kalpli sıramızı. Şimdi şu anda biz örneğimizin düz yönündeyiz. Bakın kalpler ters kısımdan. Şimdi ben dönersem ve buradan devam edersem trabzan olarak, trabzan sıram terse gelecek. Kalpli sıram da düz kısma gelecek. Bunu istemiyorum. Yani aynı düzeyde, aynı şekilde ilerlesin istiyorum. Yani şuradaki düz trabzan sırası buradan yukarıya aynı eşit şekilde ilerlesin istiyorum. O yüzden buradan ipi kesiyorum. Dördüncü sırada bu işlemi yapıyoruz. Birinci sıra trabzan, ikinci sıra kalpli sıra, üçüncü sırada bu kalplerin ortasına aldığımız sıra üçüncü, dördüncü sırayı başa geliyorum bu tarafa. Buradan ipimi takacağım, beyaz ipimi ve trabzan sıramı yapacağım. Şöyle ve bu sırada da trabzanlarımızı yapacağız arkadaşlar. Yani çakma trabzan yapmayacağım. 2 sıra çakma trabzan yaptım. Şimdi normal trabzan yapıyoruz. Şöyle dibine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. 1 2 ve 3 tane burada trabzanımız vardı. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi şurada şunları şöyle çekeyim. Altta kaç tane atlamıştık? 2 tane atlamıştık. Şu boşluğa da yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Yani ne yapmış olduk? Buraya yine 5 tane trabzan yapmış olduk. İpimi doluyorum. Şu sık iğneyi yapmıyorum. Bakın hemen sağındaki şurada 2 tane zincir çekmiş olduğumuz yere 2 tane trabzan yapıyorum. Neden? Çünkü şu altta 2 tane
trabzanımız olduğu için. O yüzden 2 tane trabzan yapıyorum. Buraya 1, 2. Şu 2 trabzanımızın üzerine yine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bu boşluğa da yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Çünkü burada 2 tane trabzanım kalmıştı. O yüzden buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Sık iğne yapmıyorum. Buraya 2 tane trabzan. 1, 2. Şu 2 trabzanımızın üzerine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Yine şu boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Sık iğne yapmıyorum. Yanındaki boşluğa 2 trabzan. Şu 2 tane trabzana 2 trabzan. 2 boşluğa 2 trabzan. Sık iğne yapmadım. Buraya 2 tane trabzan. Şuraya 2 tane trabzan. Boşluğa 2 tane trabzan. Şuradaki boşluğa da yine 2 tane trabzan. Sadece sık iğnelerin üzerine yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada da 3 tane trabzanım vardı. Bu 3 trabzanımı yine yapıyorum. 1, 2, 3. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi döndürüyorum. Şimdi kalpli sıramızı yapacağız arkadaşlar. Bakın örneğin ters yüzünde olduk şimdi. Hep aynı şekilde ilerleyecek. Yani kalplerin bir sırası düz, bir sırası ters olsun istemediğim için ben bu şekilde yaptım. Siz isterseniz hani hiç ipinizi kesmeden de devam edebilirsiniz. Şimdi bir tane zincir çektim. Çakma trabzan sırasına geldik. Yani kalpli örnekli sıraya geldik. Çakma trabzan yapacağız. Şimdi batıyorum. Üçünü bir de çıkarıyorum. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. Üçünü bir de çıkardım. Yanındakine batıyorum. Üçünü birden çıkardım. Şimdi ip değişikliğine gideceğiz. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Şöyle bakayım bu tarafa. Evet, birazcık ip eklerken zor olabiliyor. Şöyle bir tane çek aldım içeriye. Bir tane de bu renkli ipimizi, zincirimizi çekiyoruz. İpimi doluyorum. Yine 2 tane atlıyorum. Hemen bakın zaten artık kendini belli ediyor. Şuradaki boşluğa bakın 1 2 tane atladım. Şu boşluğa şuraya 4 tane trabzan yapacağım. Şunları bu tarafa alayım. Şöyle, evet. Bu boşluğa 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımızı yaptık. Şöyle atalım. Evet, bir tane zincirimi çekiyorum. Yine 6 tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Zaten bakın burada hemen sık iğnenin üzerine batmadığımız için, burada sık iğnenin üzerine yapmadığımız için şöyle küçük bir boşluk oluşuyor zaten. Buraya yine 4 tane trabzan yapacağız. Yaparken yine ilmeklerimizi birazcık uzatmayı unutmayalım. 2, 3 ve 4. Şu beyaz ipimizi keselim buradan. Evet. Yine bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. Yine zaten şurada bakın kendini belli eden boşluğa geldik. 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Bir zincir çekiyorum. Yine 6 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buraya 4 tane trabzanımızı yapalım.
2, 3 ve 4. Bir zincir, 2, 4, 6. Ben geldim buraya. 2, 3, 4 tane trabzan yaptık. Bir zincir çekiyorum. Beyaz ipimi yine alıyorum. Şöyle taktım, uzatıyorum. Evet. İpimi doluyorum. 2 tane atlıyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüden çakma trabzan yapmaya başlıyoruz. 1, şöyle yürüteceğim onu orada. 2 ve 3. 3 tane çakma trabzanımızı yaptık. Şimdi şu iple de işim bitti benim. Bakın bunları şöyle ters tarafa alabilirsiniz arkadaşlar. Şuradakileri de şöyle ters tarafa, arka kısmı alalım. Çünkü burası bizim ön yüzümüz. İplerimiz arka tarafta olsun. Evet, bu renkle de işim bitti. Şimdi burada bakın yine çakma trabzan yapacağım. Kalbin üzerine giderkenki sırada da yine çakma trabzanımız olacak. Bir zincir çekiyorum. Şöyle dibine çakma trabzanımızı yapıyoruz. 2 ve 3. 3 tane çakma trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan vardı burada. Hemen bakın şunu şöyle ortadan ikiye ayırdım. Şunun ortasına sık iğne yapıyoruz. İki tane zincir çekiyorum. Şu boşluğa da 2 tane, boşluğa değil, alt kısımdan alacaktık. Şimdi şurada bakın alttaki 6 tane trabzanım var. 1, 2 tanesini ayırıyorum. Üçüncüye bakın, üçüncü ilmeğime trabzan yapacağım. 1 ve dördüncü ilmeğime de yine bir tane trabzan yapacağım. 2. 2 zincir çektim. Şuradaki 4 tane trabzanımı ortadan ikiye ayırıyorum ve bunun ortasına sık iğne yapıyorum. Yine 2 zincir çektim. Şu alttaki 6 tanenin ikisini bu tarafa ayırıyorum. Üçüncünün ilmeğine ve dördüncünün ilmeğine 2 tane trabzan yapıyorum bu şekilde. 2 zincir, 1, 2, 3, 4 tane, 2 tanesini sağa, 2 tanesini sola ayırdım. Ortasına sık iğne yaptım. Yine 2 zincir, 1, 2, üçüncü ve dördüncüye trabzan yapacağım. 2 tane. Bu şekilde. Bir zincir. Şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Bir tane. Bir zincir. Ve 1, 2 tane ayırıyorum. Üçüncüye ve dördüncüye 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın burada bu tarafta 2 tane, 1, 2, bu tarafta da 2 tane kalmış oldu. Biz ortadakine 2 tane yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Şunu yine ortalıyorum. Bakın 2 tanesini sağa, 2 tanesini sola. 2 zincir ve burada da yine çakma trabzan yapıyoruz. 3 tane. 1, 2, 3 tane çakma trabzan yaptım. Zincirimi çektim ve burada yine ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, bakın. Kalp sıramızın üzerine gittikten sonra yine ipimizi kestik. Bu tarafa geliyorum. Yine şuradan ipimi takıyorum. Burada trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 sıra çakma trabzan, 1 sıra normal trabzan yapıyoruz. Komple trabzan gittiğimiz sırada. Şöyle. Dediğim gibi siz isterseniz ipinizi kesmeyin. Direkt dönün. Devam edin.
Ama ben bu düzeni daha çok beğendim. O yüzden hep aynı düzeyde gitsin istiyorum. Şöyle dibine bir zincir çektim. Hemen dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. Bir. Yanındakine ikinci trabzanımı yapıyorum. 2 ve yanındakine de üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Burada 3 tane trabzan var arkadaşlar. Karışıklık olmasın. Yani şurada bir tane gözüküyor, bakımından yapmayın. 3 tane trabzanımız var. Şimdi şu boşluğa 2 tane trabzan yapacağız. Neden? Şurada altta 2 tane trabzan ayırmış olduğumuz için, atlamış olduğumuz için. Hemen buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Burası 5 tane olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi doluyorum. Sık iğneye yapmıyorum. Hemen onun yanındaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 2 tane de bu trabzanlarımızın üzerine yapıyoruz. 1, 2. 2 tane bu boşluğa yapıyorum. 2. 2 tane bu taraftaki boşluğa yapıyorum. 1, 2. 2 tane bu boşluk. 1, 2. Bütün boşluklara ve trabzanlarımızın tepelerine sadece sık iğneleri yapıyorum. Sık iğnenin sağına ve soluna 2 tane, ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bir de bu trabzanlarımızın üzerine yapıyoruz. 1, 2. Bakın trabzanları yapa yapa sonuna kadar ilerledik. Burada da yine 2 tane trabzanımızı yapıyoruz ve sonda 3 tane trabzanım vardı. O 3 trabzanı da yine yapıyorum. Bakın şöyle şuradan 1, 2, 3 trabzanımızı yapmış olduk. Evet. Şimdi tekrarlıyoruz. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi çakma trabzan sırasındayız. Çünkü kalpli sıradayız. 1, 2, 3. İp değişikliğine gideceğim. Şöyle değişikliği tekrar göstermek istiyorum. Sonra zaten artık devam edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Yapıyorum. Çekiştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. 2 tane atlıyoruz. Başlarda ve sonlarda 2 tane atlıyoruz. Bakın 1, 2. Zaten şurada dediğim gibi yine kendisini belli ediyor arkadaşlar. Hemen şuradaki boşluğa 4 tane trabzan yapacağız. Şunları da yürüteyim arada. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çekiyorum. 6 tane atlıyorum. 2, 4, 6. Bakın burada zaten yine belli ediyor kendisini. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4. Bir zincir. Bakın buraya 2, 4, 6. Şöyle döndüreyim. Bakın. Bu şekilde gayet güzel oluyor. Ben hani böyle ipi keserek yapmanın daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sanırım model anlaşıldı. Bu şekilde hep ilerlenecek. Battaniye yapacaksanız battaniye boyutunda zincir çekmeniz gerekiyor. Kaç santim yapacaksanız o kadar zincir çekeceksiniz ve o şekilde başlayacaksınız arkadaşlar. Başlar ve sonlar eşit olacak. Kenarlarda da ben bir sıra sık iğne gittim. Şöyle şu kısımlardan sık iğne gittim ve kenar oyasını yaptım. Bu kenar oyasının yapımını açıklamalar kısmında linkini ekliyorum. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Evet, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah modelimi beğenirsiniz ve kolaylıkla yapabilirsiniz.
Yapacak olan herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.